Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sonbahar bahçe ve balkon dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacağını düşündüğüm ucunda bal kabağı yerleştireceğimiz rüzgar dönencesi yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım rüzgar dönencesi renklerinde sonbaharın farklı tonlarını kullandım ve ben ucuna bal kabağı monte ettim. İsterseniz yaprak, püskül ya da sonbaharın farklı süsleme aparatlarını uyarlayabilirsiniz. Ve rüzgar dönencesinin yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile dönenceleri öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden dönencenin yapılışına başlayalım. Dönencenin yapılışına ilk düğme attıktan sonra 95 zincir yaparak başlayalım arkadaşlar. İstediğiniz dönence uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. Yapmış olduğum 95 zincirin uzunluğu yaklaşık 34 santimetre. 35 ya da 40 santim arası zincir yaparak deseni kurmaya başlayabilirsiniz. 95 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar tüm zincirlerin içerisine sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman mutlaka ilk düğümün içerisine de sık iğne yapmayı unutmayalım. Bir zincir yaparak ipi burada keselim ve ikinci renk ile sıranın başından devam edelim. Yapmış olduğumuz ilk sık iğne ilmeğinin tepesinden ipi sabitleyelim ve 2 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine yarım trabzan, bir zincir, bir tane yarım trabzan yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine bir trabzan, bir zincir, bir tane yarım trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğnenin tepesine de bir tane yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Üçüncü renk ile sıranın başından devam edelim. İsterseniz bu işlemleri ipi kesmeden sıranın sonunda ip ekleyerek de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada yapmış olduğumuz ilk sık iğne yarım trabzan ilmeğinin tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir yapmış olduğumuz bir zincir boşluğuna 3 tane üçlü trabzan yapalım. Sonraki bir zincir boşluğuna yani V dikişi ortasına 3 tane üçlü trabzan.
Sonraki V dikişi ortasına 3 tane üçlü trabzan. Ve bu şekilde alt sırada yapmış olduğumuz tüm bir zincir boşluklarına, yani V dikişi ortalarına 3 tane üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son V dikişi ortasına da 3 tane üçlü trabzan yapalım. Bir zincir, ipi keselim ve dördüncü renk ile sıranın başından devam edelim. Sıranın başındaki ilk zincirin tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı zincirin tepesine 2 tane üçlü trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 tane üçlü trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 tane üçlü trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 tane üçlü trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar altta yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine 2 tane üçlü trabzan yaparak devam edelim. Son trabzanın tepesine de 2 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bir zincir yapalım. İpi keselim ve birinci kullanmış olduğumuz renk ile son sırayı yapalım. İsterseniz içerisinde kullanmış olduğunuz herhangi bir renk ile devam edebilirsiniz. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım ve en sonki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve ilmeklerin arasından gizleyelim. Böylelikle dönencenin yapılışını tamamlamış olduk arkadaşlar. Daima sıranın başında farklı renk ile başlamış olduğumuz noktadan itibaren dönenceyi asacağız ve burası yukarı noktaya gelecek. Şimdi birinci sıradaki krem rengin olduğu yerden asma aparatını yapalım. İsterseniz burayı zincirde yapabilirsiniz ve istediğiniz uzunluk kadar asma aparatını yapabilirsiniz.
Asma aparatını da bu şekilde sağlamlaştırdıktan sonra yine dönencenin 3 noktasına istediğiniz süsleme aparatlarını takabilirsiniz arkadaşlar. Ben sonbahar formatına uygun olması adına daha önce kanalımda yapılışını anlatmış olduğum bal kabaklarından kamera arkasında ördüm. Ve kanalımda pek çok farklı bal kabağı desenleri anlattım. Sonbahar projelerinin tamamına ulaşabilmeniz için kanalımın oynatma listesindeki sonbahar tığ projeleri linkini tıkladığınız zaman tüm bal kabaklarının videolarına ulaşabilirsiniz. Burayı istediğiniz şekilde inci, boncuk gibi şeyler dizebilir ya da sadece bal kabağını yukarı noktaya dikebilirsiniz. Yine dönencenin alt tarafındaki birinci sırada bulunan krem renk üzerinden burayı sabitleyelim. Evet, bal kabağında monte ettikten sonra şimdi tam olarak dönence görünümünü verelim. Kendi ekseni etrafında sağ tarafa doğru bu şekilde çevirerek dairesel tur attıralım. Evet, bu şekilde oluşturduktan sonra asma aparatının olduğu noktadan açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam bir şekilde dönencemizi oluşturmuş olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.